Değerli dostlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir programda daha yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kıymetli dostlar, bu programlarımızı biliyorsunuz. Ucuza daire nasıl alabiliriz? Ucuza daire almanın yolları, daha doğrusu nasıl olmalı bizim için? Ben bu programda bunları işliyorum. Elimden geldiği kadar, kendi işimden fırsat bulduğum kadarıyla bankalardan araştırıyoruz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank olur, İş Bankası olur. Yani hangi banka olursa olsun bu bankaların gayrimenkul satış linklerine girerseniz eğer orada sizler de kendi arayabileceğiniz il ve ilçelerden bulabilirsiniz. Ben aşağıya mümkün olduğu kadar dairelerin linklerini koyuyorum. Ama diğer bankalardan da sizler arayabilirsiniz değerli dostlar. Hepinize enerji dolu, sağlıkla dolu günler de diliyorum ayrıca. Tabii bazı yorumlar bizleri her ne kadar geriye itmek istese de yorumların büyük çoğu olumlu. Bir kere hepinize, kanalımı takip eden herkese, olumlu olarak düşünen herkese selamlarımı iletiyorum. Yüce Allah'ım sizleri korusun, Yüce Allah'ım sizleri kollasın. İşin her zaman söylediğim gibi günahımla, sevabımla değil, ben insanlara faydalı olma yönünde bir şeyler katmaya çalışıyorum kendimce. Kanalıma abone olur, takip eder ve desteklerseniz daha fazla kişiye ulaşma şansınız olacaktır kıymetli dostlar. Lütfen kanalıma abone olun ve daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insana ulaştığımız takdirde de her zaman söylüyorum, bir kişiye dahi faydamız olsa bu kanaldan, bir kişiyi uygun ve ucuza mal sahibi yaparsak ne mutlu bizlere. Bu benim değil, hepimizin başarısı olacaktır. İnşallah bu yolda ilerliyoruz kıymetli dostlar. Sizler bunların içinden seçebilirsiniz. Ben size sayfanın linkini komple bırakacağım zaten açıklama kısmına. Bazı arkadaşlara da buradan müsaadeniz olursa seslenmek istiyorum videoya geçmeden önce. Bu gerçekten ülkemiz adına ve halkımız adına bence Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni üzüyor. Şimdi ben bazı ilanlar koyuyorum. Mesela atıyorum 26 bin liraya, 30 bin liraya, 35 bin liraya ihale bedelinden başlayacak olan daireleri buradan sunmaya çalışıyorum insanlara. Fakat insanlar zannımca şöyle anlıyorlar. İşte 36 bin liraya kümestir o. Ağrı'da, Van'da, Mardin'de. Arkadaşlar ben burada ırkçılık yapmıyorum ve ırkçılığa da çok karşıyım. Onu da sizlere söyleyeyim. Bazı yorumlar var. Onların hepsini kaldıracağım arkadaşlar. İşte yazmışlar Mardin'de adamı orada öldürürler. Diyarbakır'da adamı bilmem ne yaparlar. Ben bunların zaten sağlıklı insan olduğunu düşünmüyorum da. Şimdi belki büyük şehirlerde oturuyordur bu insanlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Her videoda söylediğim gibi iş yerimde İstanbul'da. Kimse Türkiye'nin hiçbir iline bu şekilde konuşmasın. Bu güzel bir şey değil arkadaşlar. Senin oturduğun muhit güzel olabilir. Yaşadığın il ve ilçe güzel olabilir. Sana göre güzel olabilir. Ama bizim her il ve ilçemiz kemik gibidir. Birbirine bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dalgalandığı bayrağın altında yaşıyoruz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla birbirine karışmışız, bir aile olmuşuz. Herkes kız almış, kız vermiş, evlenmiş, akraba olmuş, çoluk çocuğu olmuş. Bu tür şeyler güzel değil arkadaşlar. Yani bazı il ve ilçeleri küçümsemek güzel değil. Bugün senin ihtiyacın olmayabilir kardeşim. Senin 41 bin liralık bir yere kümes diyebilirsin veya başka bir şey diyebilirsin. Ama asla ve asla sakın küçümsemeyin, aşağılamayın. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kimin ne olacağı bu hayatta hiç belli olmaz. Bunları yapmayalım. Zaten aklı başında insanlar yapmıyorlar da ben aklı başında olmayıp da o yorum yazan insanlara söylüyorum arkadaşlar. Bu güzel bir şey değil. Bugün 36 bin liraya sana zaten şato veya konak verecek halleri yok. Mutlaka İstanbul ilinin dışarısında. İstanbul içinde, ben İzmir içinde, Ankara içinde yerler söylüyorum arkadaşlar. Onlara bakarsınız ama diğer yerleri, diğer il ve ilçelerimizi kötülemeyelim. Bu ülkenin
karış karış her yeri bizim, atalarımızın, dedelerimizin. Onun için o tür şeylere girmesek daha iyi olur. Ama girenler olursa da dediğim gibi kaldıracağım o yorumları. Öncelikle arkadaşlar isterseniz başlayalım. Garanti Bankası demiştim ben. Buradan başlayalım. Hadi videomuza geçelim. Evet değerli dostlar, Garanti Bankası'ndan devam ediyoruz. Garanti Bankası'nda önce sizlere şöyle konut ibaresini seçip müstakil ev olarak arattırdığımda bu hafta Garanti Bankası'nda düşükten yükseğe doğru arattırıyorum. 200 bin liraya Tokat Merkez Kocacık Mahallesi'nde 2 katlı ahşap ve kargir, ahır ve tarla diye çıkıyor. Toplam 330 metrekareymiş arkadaşlar burası. 200 bin lira muammen bedelle ihale açılışına çıkıyor arkadaşlar. İkincisi de 200 bin lira Düzce'de. Düzce Akçakoca'ya selam olsun. Tokat'a selam olsun. Burada da değerli dostlar 420 metrekare yine satılık kargir ev ve bahçesi bulunuyor. 200 bin liradan ihaleye açılacak. Mardin'e selam olsun. Mardin Savur'da satılık ev diyor. 401 bin liraya. Bunun resimlerine bir bakalım. Mardin'de taş evler bunlar. Harika yani. Harika vallahi. Bayılıyorum. Şöyle bir yer arkadaşlar. Fazla resim koymamışlar zaten. 2 tane resim koymuşlar. Girmişken özelliklerine de bakalım. Yine Mardin'de belki dostlarımız vardır girecek olan ihalesine. Burası bodrum ve zemin olmak üzere sanırım 2 katlı diye geçiyor. 1+1 oda sayısı. Başlangıç bedeli, ihale başlangıç bedeli 401 bin lira. İhale katılım bedeli 6 bin lira veriyorsunuz değerli dostlar. Katılıyorsunuz ihaleye ve 5 bin lira arttırıyorsunuz. Ama her zaman size söylediğim gibi bu 6.015 lira ihale katılım bedeli var. Bunu değerli dostlar kazanamadığınız takdirde ihaleyi geri alabiliyorsunuz. Müstakil ev konut diye geçiyor zaten. Pınardere Mahallesi 106 sokak giriş no 12 demiş. Buradan değerli dostlar ulaşabilirsiniz bu ilana. Açıklama kısmında zaten linkini bulacaksınız değerli dostlar. Van'da yine 550 bin liraya bir müstakil ev var. Garanti Bankası'nda müstakil ev şu anda 1, 2, 3, 4 tane var. İlgilenenler Garanti Bankası'na girip bırakacağım linkteki müstakil evlere de bakabilecekler. Aynı zamanda da dairelere de bakın. Onun da linkini ben size aşağıya bırakayım. Şimdi konuttan yine konutta kalalım. Apartman dairelerine bakalım. En düşük fiyattan yine önümüze gelsin arkadaşlar. 41 bin liradan başlıyor Garanti Bankası'nda. En uygun daire 41 bin liradan başlıyor. Nerede bu daireler? Şanlıurfa'da 41 bin lira. Yine Şanlıurfa Eyüpiye'de 41 bin lira. Selam olsun Şanlıurfa'ya da. Diyarbakır Çınar'da 56 bin liraya yine bir apartman dairesi var. 85 metrekare. Ağrı'da 57 bin liraya var. Doğu Beyazıt'ta. Giresun'da var arkadaşlar. 59 bin liraya Giresun'da. Kırıkkale Yahşihan'da var. 60 bin liraya bir apartman dairesi. 35 metrekare kullanım alanına sahip. Ankara başkente selam olsun. Ankara'da Mamak'ta Gültepe'de bakın. Burada bir daire var. Başkentteki dairemize de bakalım. Şöyle giriş kat gibi değerli dostlar. Resimlerini koymuşlar ama bir tane resmi var. 4 resmi birleştirip bir tane resim var burada. Kat mülkiyetli tapusu. Minimum artış bedeli 2.000 lira. Başlangıç ihaleye 61 bin liradan giriyorsunuz. Ve ihaleye katılım bedeliniz de 915 TL arkadaşlar. Bu ihale 915 TL'ye bu evin ihalesine girebilirsiniz. Öğüt Sokak Şafak Apartmanı No 5 kat 5 demiş. No 1 daire No 2 arkadaşlar. Bunu da Garanti Bankası'ndan ulaşabilirsiniz. Yüz yüze de. Devam ediyorum. Yine Mardin'de 61 bin lira. Şanlıurfa 61 bin lira. Muş'ta var 63 bin lira. Gördüğünüz gibi. İhaleye yatırdığınız yani başlangıç bedelinde yatırdığınız rakamları geri alabiliyorsunuz arkadaşlar.
Böyle devam ediyor. 63 bin liraya Muş. Samsun'da var. Samsun'dan sanırım bir arkadaş sormuştu. Samsun'da böyle bir daire var mı diye. Bakın Samsun Çarşamba'da var. Fotoğraf galerisinde var mı? Çok fotoğrafı yok. Şurası. Özelliklerine bakalım. Minimum artış 2000 TL demiş. Başlangıç bedeli 64.000 TL. İhaleye katılım bedeli 960 TL. Kat mülkiyetli 1986 yapımıymış. Çay Mahallesi 49. Sokak giriş no demiş. 10 kat no 2 daire 11. Böyle bir yer. Bu da Samsun'da. Samsun'a da selam olsun. Öyle hatırlıyorum. Yorumlardan bir arkadaş sanırım oradan da sormuştu. Ankara Başkent'te yine bir dairemiz var. 71 bin liraya. Sayfaları ileri doğru gidip sizler de ulaşabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, açıklama kısmına linklerini bırakıyorum diye. Bir de arsalara bakalım. Konut imarlı arsalara bakalım. Konut yapılabilecek arsalar kaç paradan başlıyor? Şu anda 2 tane yer çıktı bu şekilde. Bir tanesi Siirt'te 141 bin liraya çıktı imarlı arsa. Bir tanesi de Üsküdar İcadiye Mahallesi'nde yine imarlı bir arsa çıktı. 1 milyon 600 bin lira. Bakalım fotoğraf galerisine. 2 tane fotoğrafı var. Şu iki binanın hemen olduğu şu ara bölüm. Özellikleri kaç metrekareymiş mesela, buraya bakalım. Biraz fiyatlar yüksek ama İcadiye, Üsküdar İcadiye yani oldukça güzel bir mahalle. İhale katılım bedeli 18.880 lira. Minimum artışı 10.000 yapabiliyormuşsunuz. Burada imarlı konut arsası şeklinde geçiyor değerli dostlar. 110 metrekare toplam büyüklüğü var ve krediye uygun burası. Veznedar Sokak'ta. Yine burayla ilgilenen arkadaşlar isterse Garanti Bankası'ndan yüz yüze de bilgi alabilir. Sizler için bu akşam bir de devlet bankalarımızdan olan Ziraat Bankası'na bakalım. Ziraat Bankası'ndan da şöyle girdiğimiz zaman Ziraat Bankası'nda önce müstakil aratayım size arkadaşlar. Müstakil isteyen bayağı çok. Büyük şehirlerden kurtulmak isteyen çok. Yüce Allah'ım inşallah gönlünüze göre verir. Bakın Ziraat Bankası'ndan arattırdığımız zaman değerli dostlar, konut ve müstakil evi seçip fiyatı da düşükten yükseğe doğru yaptığımda 24 bin liradan başlayan yerler var. Tabii siz nerede ararsınız, hangi il, hangi ilçeye bakarsanız buradan seçersiniz. Bakın ilk başta Şanlıurfa'da var. 24 bin liradan başlıyor. Konya'da 25 bin liraya var. Mardin'de 24 bin liraya var. Ordu'da 36 bin liraya var. Bunu geçen gün Shorts videosu olarak yapmıştım. İhalesine 8 gün vardı o zaman. Şu anda 4 gün kalmış. 40.500 lira, 40.500 lira, Kütahya, Kahramanmaraş, Türkiye'nin her yerinden, Türkiye'nin her ilinden yerler var. Konya, Afyonkarahisar, görüyorsunuz, Ordu, yani hep buralarda var. Buradan da yine sırayla böyle çıkıyorsunuz. Bakın fiyatı şöyle yapın. Bu Ziraat Bankası'nın ana sayfasına geliyorsunuz ya, benim aşağıya bıraktığım linke tıklayın. İli buradan seçebilirsiniz. Ya da konut olarak seçip aşağıya müstakil evi tıklayıp aratırsınız buradan. Fiyatı da düşükten yükseğe doğru yapın kıymetli dostlar. Araya bastığınızda da bütün hepsi böyle karşınıza çıkacak. İlleri de kendinize göre, hangi ilde istiyorsanız oraya göre seçebilirsiniz. İnşallah karşınıza güzel yerler çıkar. Bir de ben mesela müstakil ev olarak değil, apartman dairesi olarak da arattırayım yine Ziraat Bankası'ndan. Bakın apartman dairesi olarak seçtiğim zaman da yine ara diyorum. Karşımıza böyle 28 bin liradan başlıyor mesela Bitlis'te, Şanlıurfa, Niğde'de var 45 bin liraya apartman dairesi. Bakın Süleymaniye Mahallesi'nde mesken var. Şanlıurfa'da, Muş, Mardin. Böyle sırayla sayfa sayfa gezebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar zaten arattırdıkça yükselmeye başlıyor. Dediğim gibi sizler
daha güzel arattırabilirsiniz. Kendi il ve ilçelerinize göre arattırabilirsiniz. Mesela şu Ankara'da bir yere girdik. Bakın buradan şurası bahçe katı gibi olan yer. Özelliklerine bakalım. Elvankent Ankara Şubesi'nden, Ziraat Bankası Şubesi'nden buraya da başvuru yapabilirsiniz kıymetli dostlar. Minimum artış 1000 lira. Başlangıç bedeli 70.000 lira. Teminat bedeli 4200 TL yatırıyorsunuz. Her bankada olduğu gibi eğer ihaleyi kazanamazsanız teminat bedeli olan 4200 liranızı geri alıyorsunuz arkadaşlar. Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi, Ahi Mesut Caddesi, Azra Apartmanı No 265 adresi. Apartman dairesi, bir oda bir salon burası. 1+1. 1+1 bana yeter. Ankara'da 1+1 daire bana yeter. Ankara'da özellikle ikamet etmek isteyenler için işte bir fırsat. Erzurum, Çankırı, Niğde'yi söylemiştim zaten. Yine Ankara'da var. 88.000 liraya 110 metrekare. Yani şu anda arattırdıklarım bu kadar. Kırıkkale'de var 90.000 liraya. Yine Ziraat Bankası'na da girip arkadaşlar bu şekilde arattırabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. Kıymetli dostlar, videomuzu izledik. Bu haftalık videomuzdan da ve benden de bu kadar diyorum. Açıklama bölümünde, videonun alt kısmındaki açıklama bölümünde sizlere izlettiğim daire ve bankanın linki var arkadaşlar. Oradan girip kendiniz de her zaman söylediğim gibi kendinize yer bulabilirsiniz. İl ve ilçelerinize yakın yerler bulabilirsiniz. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenin ve abone olmayı unutmayın diyorum. Her zaman söylüyorum, ne kadar fazla kişiye ulaşırsak, buradan bir kişiyi dahi ev sahibi yaparsak ne mutlu hepimize. Bu kanal hepimizin kanalı, bu program hepimizin programı. Ben bir nevi sizlerin sesiyim arkadaşlar. Özellikle bu pandemi günlerinde diyorum, sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.